Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere buzlukta da saklayabileceğiniz çıtır çıtır bir börek tarifi vereceğim. 2 farklı börek yaptım. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Şimdi böreğe çıtırlık verecek olan sosu hazırlayacağım. 1 su bardağı sıvı yağ ve 1 şişe maden suyu kullandım. Maden suyunuz yoksa normal su da koyabilirsiniz ama maden suyu biraz daha onu kabartıp çıtır çıtır hale getiriyor. Üzerine süreceğim yumurtanın akını da sosa ilave ediyorum. Tüm malzemeyi güzelce karıştırıyorum. Sodanın nasıl köpürdüğünü görüyorsunuz. Şimdi birinci böreğe başlayayım. 3 tane yufkadan yapacağım. Bugün yufkacım kapalıydı ve misafirim var akşama. Ben de el yapımı adında marketten aldım yufkayı. Siz yufkacıdan aldığınız yufkayla daha da çıtır börekler elde edebilirsiniz. Ama bu da hiç de fena olmadı. Bir tane yufkayı açtım ve her tarafını güzelce sosladım. Önce şöyle dağıttım sosu ve fırçayla her tarafına yaydım. Bu böreğin özelliği yufkaların her yerinin güzelce ıslanması. Ama dikkat edin, aşırı ıslatırsanız yufkanız dağılır, saramazsınız. Videoyu dikkatli izlerseniz bir sıkıntı çıkmaz. Güzelce ıslatıyorum. Ve 3. yufkayı da üzerlerine yerleştiriyorum. Tekrar iyice ıslatıp soslayacağım. Şimdi önce bu 3 yufkayı 4'e böleceğim. Her bir parçayı da 5 börek yapacağım. Yani 4 kez keseceğim. Her bir üçgeni 4 defa kestiğinizde her bir üçgenden 5 börek çıkarmış olursunuz. Yani toplamda 20 adet böreğimiz olacak. Şimdi daha önceden kavurduğum kıyma, soğan ve baharatı, yani kıymalı iç malzemeyi güzelce köşelere yerleştirip böreklerimi sarıyorum. Ben böreklerimin kıymalı iç malzemesini genelde kıyma aldığımda hazırlıyorum ve buzluğa koyuyorum. Tavaya kıymayı koydum. Şöyle biraz rengi değişene kadar kavurdum. Yağsız kıyma kullandım. O nedenle birazcık da sıvı yağ ilave ettim. Sonra küp küp doğradım. Bir büyük soğanı da onunla birlikte kavurdum. Biraz sulanıyor. Suyunu çektikten sonra tuz ve baharatlarını ekledim. Karabiber ve kırmızı biber. Arzu ederseniz bir patatesi de rendeleyip karıştırabilirsiniz. Tüm böreklerimi sardım. 20 adet böreğim oldu. Şimdi ikinciye geçiyorum. İkinci tarifime. Bu 2 yufkadan oluşacak. Güzel bir muska böreği saracağız. Belki içinizde hiç muska böreği sarmamış olan arkadaşlarım vardır. Videoyu izleyerek güzel güzel muska börekleri yapabilirler. Yine aynı sosla bir tane yufkayı güzelce ıslattım her tarafını ve 2'ye katladım. Kenarlardan birazcık aldım ben daha düzgün muskalar elde etmek için. Önce yukarıdan aşağı ortadan kesiyorum. Ve sağda solda kalan parçaları da 4 tane muska yapacak şekilde eşit olarak kestim. Şimdi yine iç malzemeden koyuyorum. Ve muskaları saracağım. Gördüğünüz gibi iri iri üçgenler elde edeceğim. Kenarlara biraz sosu getirmemişim. Yufkalar çok büyüktü. Şimdi sosluyorum. Böreğin çıtır çıtır olması için yufkaların her tarafının güzelce soslanması lazım. Bütün börekleri sardıktan sonra buzluğa poşet içinde koymuyoruz. Çünkü orada birbirlerine yapışabiliyorlar. Hepsi tamamlandı ve tepsiye dizdim. Buzluğa böyle koyuyorum. Şimdi buzluktan çıktı. Artık hiçbiri birbirine yapışmaz buzlukta beklerken. Rahatlıkla ayrılacaklar. Buzluk poşetine güzelce dizip
Artık istediğim zaman pişirmek üzere buzluğa koyuyorum. Börekleri buzluktan çıkardım. Şimdi artık pişirme zamanı. Ben misafirlerim için her iki börekten de pişirmek istiyorum. Bir tepsiye ikisinden de koyacağım. Yağlanmış veya yağlı kağıt serili tepsiye diziyorum. Şimdi önceden ısıtılmış fırına bu buzlu artık donmuş börekleri koyduğunuzda o kadar güzel kabarıyor ki anlatamam. Fırını mümkünse önceden ısıtın. 180 derecede pişireceğim. Kalan böreklerimi tekrar buzluğa. Emin olun daha sonra yine misafirim geldi ve şu anda size gösterdiğim, yaptığım böreğin kalanlarını pişirdim. Onları airfryer'da pişirdim. 7-8 dakika sonra üstleri kızardığında ters çevirdim. Arkalı önlü o kadar güzel kızardı ki hiç yumurta sürmeden yaptım. Evinizde airfryer varsa hemen buzluktan çıkarın. Yumurta sürmenize gerek yok. Zamanlamanın yarısında şöyle ters çevirin. Yani birkaç kez çevirin. O kadar güzel oluyor ki fırın ızgara kısmında. Yumurta sarısına biraz zeytinyağı ekledim. Hem daha kıyır olsun üstü hem de renkleri güzel olsun diye. 180-185 derecedeki fırında pişirebilirsiniz. Alt üst ayarda pişirdim ben. Önceden ısıttığımız için de 15-20 dakika içerisinde böreklerimiz iyice kızardı ve çıtır çıtır oldu. Fırınımda ön taraf biraz daha çabuk pişirdiği için şöyle bir ters çevirdim tepsiyi. Tüm börekleri aynı güzellikte eşit olarak pişirmek için. Şimdi şu sesi bir dinleyin. Börek çok sıcak, iyice ikiye bölemedim. Daha sonra da unutmuşum size kıymalı şekilde içini göstermeyi. Çünkü oldukça kalabalık bir misafirim var bugün. Buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenmeyi, bir kalp, çiçek bile olsa yorum yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Eğer abone olursanız çok mutlu olurum. Yanında görünen bildirim zilini de lütfen tümü diye işaretleyin. Beni Instagram'da da Huzurlu Mutfak Buket Cengiz olarak takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın.